Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle bir parça hazırladım. Teknik bir video olacak. Örgülerimizde koltuk altı kesimini düzgün bir şekilde nasıl yaparız onu anlatmaya çalışacağım. Biliyorsunuz örgü ördüğümüzde kimi zaman lastik ilave ederek lastikle birlikte kesme yaparız, özellikle yeleklerde. Bazen de sadece keseriz, sonradan ilmek toplar, kestiğimiz kol oyuntusu olan yerden ve lastiğini sonradan öreriz. Ben şimdi düz lastiksiz olarak kesmeyi düzgün bir şekilde nasıl yapıyoruz onu anlatmaya çalışacağım sizlere. Şöyle bunu bu ufak bir parça örnek olsun diye arka beden farz ediyoruz bunu. Diyelim ki örgünüzü ördünüz. Burası koltuk altına geldiniz. Şimdi kol altlarını nasıl keseceğiz düzgün bir şekilde onu göstereceğim. Bu kesim yaptığımız ilmek sayıları ipliğin kalınlığına göre değişebilir. İnce bir iplikle örüyorsunuzdur. İlmek sayısı çoktur. O zaman tabii ki fazla keseceğiz. Ama orta kalınlıkta bir iptir. Daha az sayıda ilmek keseceğiz. Arka beden biliyorsunuz ön bedene göre biraz daha az kesilir. Çok kalın bir ipiniz vardır, daha az kesme yapılır. Onu artık siz ipinizin ve şişinizin kalınlığına göre göz kararı ayarlayacaksınız. Ben şimdi ortalama işte kesimi nasıl yaparız onu göstereceğim sizlere. Şimdi şöyle hemen şişlerimi alayım. Şimdi burası süveterimizin sağ koltuk altı. İlk önce buradan başlayacağız. Yani normalde 3 2 1 1 gibi, eğer böyle orta kalınlıkta bir ip ise ya da 4 3 2 1 gibi keseriz. İlmekler çok fazla değilse. Kestikçe bakacağız, böyle güzel bir yuvarlaklık elde edene kadar. Bu göstereceğim kesme şekliyle lastiği sonradan öreceksek ilmek çıkartma da çok daha düzgün oluyor. O yüzden bu yöntemle kesme yapmak çok daha iyi olacaktır. Şimdi şöyle başlayalım. Normalde şu şekilde batar ya da şöyle hemen keseriz. Biz öyle kesmeyeceğiz şimdi. İlk ilmeği alıyorum şişime. İkinci ilmeği örüyorum. Arkadaki ilmeği ördüğüm ilmeğin üstünden geçiriyorum. Bir tane kesmiş oldum. Tekrar bu ilmek örülmede örmüyoruz. İkinci ilmeği örüyorum. Arkadaki ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Çok sıkmayın, kasmasın. Normal bir gevşeklikte bırakalım. O şekilde keselim. Bir sonraki ilmeği örüyorum ve ilmeğin üstünden atlatıyorum. Diyelim ki 3 2 1 1 gibi keseceğiz. Şimdi 3 tane ilmeği, bakın 1 2 3 ilmeği kesmiş olduk. Şimdi diğer kol altına kadar, son bir ilmek kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Evet, sol şişimde son bir ilmeğim kaldı. Onu örmeden şişime aktardım. Örgümün arka tarafını çeviriyorum. Şimdi bu tarafı ters örgüyü örerken keseceğiz. Aynı buradaki gibi düzgün, şu şekilde düz örgü örülmüş gibi görünmesi için şimdi bu örmediğim son ilmeği gene şişimi aldım. Bunu da ipin olduğu ikinci ilmeği de şişe geçiriyorum. Arkadaki ilmeği diğerinin üstünden atlatıyorum. Bir sonraki ilmeği örüyorum şimdi. Yine arkada kalan ilmeği bir sonrakinin üstünden atlatıyorum. 2 tane ilmek kesmiş olduk. Tekrar ilmeği ördüm. Arkadaki ilmeği alıyorum.
ve ördüğüm ilmeğin üstünden atlatıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi 3 tane ilmek kestik. Şimdi yine tersten bütün ilmeklerimiz sıranın sonunda, yani şişim sonunda bir ilmek kalana kadar ilmeklerimizi örüyoruz. Evet, geliyorum. Ön yüzden devam ediyoruz. Evet, şişimde son bir ilmeğim kaldı. Sırayı ördüm, bitirdim. Şimdi bu ilmeğimi sağ şişime aktarıyorum ve örgümün ön yüzüne dönüyorum. Şimdi ilk etapta 3 kesmiştik. Bu sefer 2 keseceğiz. Şimdi bu ilmeğimi örmeden tekrar sol şişimi alıyorum. İpliğin olduğu ikinci ilmeği de şişime alıyorum. Ve ilk ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçiriyorum. İlk kesmemizi yapmış olduk. Devam ediyoruz şimdi. Bir sonrakini örüyorum. Arkadaki ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Ve bakın, iki tane ilmek kesmiş olduk. Şimdi yine sıramı öreceğim. Sonda bir tane ilmek kalana kadar. Ve bakın şöyle, ne kadar düzgün, girinti çıkıntı yok. Diğer türlü kesseydik buraları biliyorsunuz böyle girintili, kestiğimiz yer girintili oluyor. Ama bunda bu şekilde dümdüz gidiyor ve alttaki ilmeklerden ilmek çıkarttığımızda son derece düzgün bir ilmek toplama şekli de oluyor bu arada. Girinti çıkıntı olmadığı için batacağımız yerler çok net. O yüzden gayet muntazam bir ilmek toplayıp böyle dümdüz bir hat şeklinde ilmeklerinizi çıkartıp lastiğinizi örebileceksiniz. Şimdi sıramı sonuna kadar ilmeklerimi örüp geliyorum. Evet, son bir ilmeğim kaldı şişimde. Dönüyorum hemen. Şişi aktarmaya hiç gerek yok. Şimdi ipim ikinci ilmekte. İkinci ilmeği de, ipin olduğu ilmeği de alıyorum şişe. Arka taraftan ilk baştaki ilmeği alıp ipin olduğu ikinci ilmeğin üstünden atlattım. İlk kesmemizi yapmış olduk. Şimdi tekrar bir tane ilmek örüyorum. Arkadaki ilmeği alıp ilk ördüğümüz ilmeğin üzerinden geçiriyoruz ve bakalım, şöyle iki tane ilmek kesmiş olduk. 1 2 3 ilkinde kestik. 1 2 ikinci seferde kestik. Şimdi yine sıra sonuna kadar örüp bir tane ilmek kalıncaya kadar ilmeklerimizi örüp gelelim. Evet, şimdiki son ilmek kaldı. Şimdi yine ön yüze dönüyoruz. 3 2 kesmiştik. Bu sefer 1 keseceğiz. İlk ilmeğim bu. İkinci ilmeğimde ipim var zaten. Bu ip olan ilmeği sağ şişime geçiriyorum. Arkadaki ilmeği alıp ipin olduğu ilmekten geçiriyorum ve bir tane kesme yapmış oldum böylece. Şimdi tekrar sıra sonuna kadar örüyoruz. Bir ilmek kalana kadar, bakın ne kadar muntazam, hiç girinti çıkıntı olmadan dümdüz bir kesme hattı elde etmiş olduk. Yuvarlanmaya başladı zaten. Eğer bu size az geliyorsa, dediğim gibi ipliğin kalınlığına bağlı olarak değişir bu kesme sayıları. Bir iki sefer daha bir keserek biraz daha yuvarlayabilirsiniz. Şimdi ben ilmekleri örüp geliyorum hemen. Evet, son ilmeğim şişte. Tekrar örgümün arka yüzüne çeviriyorum. İkinci ilmek, yani ipin olduğu ilmeği şişe geçirdim. Arkadaki ilmeği alıyorum ve ilmeğin üstünden atlatıyorum. Bir tane, bakın 2 ilmek 1 oldu. Bir kesmemizi daha yapmış olduk. Yani 3 2 1
olarak hem sağ kol altını hem sol kol altını kesmiş olduk. Şimdi ben sıra başına kadar öreyim, son halini görelim. Evet arkadaşlar, son ilmeği de ördüm. Kesmeyi bitti varsayıyorum. 3 2 1 olarak kestik. Dediğim gibi ip kalınlığına ve inceliğine bağlı olarak bu ilmekleri çoğaltabilirsiniz. Mesela 4 3 2 1 kesebilirsiniz. Ama çocuk örgülerinde ve kalın iplerde, orta kalınlıktaki iplerde bu sayı yeterli geliyor arka beden için. Eğer çok büyük bir beden örüyorsanız, ilmeği çok büyük bir beden örüyorsanız bunu 4 3 2 1 yapabilirsiniz. O şekilde kesebilirsiniz. Bundan sonra artık dümdüz yukarıya örüp omuz ve ense kesimi yapılacak. Omuzlarda ve yaka kesiminde de, ense kesiminde de bu şekilde yöntemle yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burası dümdüz, hiç çıkıntı girinti yok. İlmekleri buralardan çok düzgün bir şekilde çıkartıp çok muntazam bir kol lastiği örebilirsiniz, süveter örüyorsanız. Çok büyük kolaylık oluyor bu şekilde. Görüntüsü çok düzgün oluyor. Düzgün bir şekilde kesimi bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.